Merhaba arkadaşlar. Ahududulu tığ işi hırkada yarn artın tivit ipini kullandım. İpimiz %30 yün içeriyor. 300 metre, 100 gram 300 metre. 4 numaralı tığla çalıştım. Yani şöyle söyleyeyim, tığ numaramız 4. Şimdi 180 tane trabzan yaparak başlayacağız hırkamıza. Zincirinizde 190 184 yeterli ama fazla da çekebilirsiniz. Ben şu lastik kısmını hazırladım. Yani 180 tane trabzan var. Bu şekilde yapacağız. Ben şimdi bu 180 taneyi değil, size bu lastiği nasıl yapıldığını şurada bir 10-12 zincirle göstereceğim. Şimdi beden ölçünüze göre bu zinciri çekeceksiniz. Yani ben large bedene yapıyorum. 180 tane ideal geldi ama daha büyük yapmak istiyorsanız 10 tane ilave edebilirsiniz veya daha küçük yapmak istiyorsanız 10 ilmek küçültebilirsiniz. Şimdi ilk sıra trabzan yapıyorum. Yani böyle sayarak ikili trabzanlar. Her zincire batıyorum. 2'de de çıkıyorum. İlk zincirinizi çok sıkı çekmeyin arkadaşlar. Hani şu tığ tam girecek şekilde olsun. Bu şekilde 180 tane trabzan hazırlıyoruz. Ben şimdi lastiği göstermek için şöyle 12 tane trabzan çektim. Şimdi 1-2 tane yukarı zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Tığımı alttaki trabzanın arkasından girdim. 2 kere de çıktım. Yanındakini de tekrar arkadan giriyorum. 2 kere çıktım. 2 tane böyle ön yüzde çubuklarımız göründü. Tekrar tığıma doluyorum. Bu sefer arkadan girdim. Alamadım arkadaşlar. 1 2. Tekrar tığıma doluyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2 ters 2 düz lastik yapıyoruz tığ işi. Tekrar tığıma doluyorum. Bu sefer önden. 1 2. Tekrar arkadan 2 önden alıyoruz ilmeklerimizi, 2 tane de arkadan. Şimdi tekrar 2 tane önden. Son bir tane trabzanımız kaldı. Onun da kenarına batıyorum. 1 2 de çıktım. İlmeklerimiz 2 önden 2 arkadan, 2 önden 2 arkadan olmak üzere bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi üst sıraya çıkarken de 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum ve dönüyorum. Aynı şekilde alacağız. Yine arkadan alıyorum. Arkadan gördüğümüz çubukları arkadan, önden gördüklerimizi önden alacağız. 2 tane arkadan ilmeğimi aldım. Tığıma doluyorum. 2 tane önden görünen ilmeğim var.
2 tane de önden aldım. Birçoğumuzun bildiği tığ işi lastik yapımı. Alt kenarına koydum. İsteyen lastiksiz de yapabilir. Direkt trabzanla başlayabilir hırkaya. Tekrar 2 tane arkadan alıyorum. Ve bir tane kenardaki ilmeğimin tepesine batıyorum. Tekrar 1-2 zincir çekerek dönüyorum. Bakın önden gördüğümüz ilmekleri önden alıyoruz. Arkadan gördüğümüz ilmekleri arkadan. 2 ters 2 düz şeklinde lastiğimizi kuruyoruz. Evet, böyle. Dediğim gibi 180 tane zincir, 184 zincir yeterli geliyor. Ama fazla çekebilirsiniz, kalabilir zinciriniz. Çektiğiniz zincirin üzerine önce 180 tane trabzan, daha sonra da 2 ters 2 düz şeklinde lastiğimizi kuruyoruz. Evet, şu şekilde lastik kısmımızı hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. 6 sıra lastik olarak ördüm. Yani bu lastik sayısı tamamen size kalmış. Daha kalın yapabilirsiniz. Şurada sıramı bitireyim. İki tane önden aldım. Ve kenardaki trabzanın tepesine batıyorum. 2 de çıktım. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Bakın burası lastiğimizin ön kısmı. Şimdi trabzana olarak başlayacağız. Bir zincir çektik. Tekrar bir tane daha çekiyorum. 2 zincir. Her trabzanın tepesine ikili trabzanlar yapıyorum. Artık lastik kısmımız bitti. Bütün trabzanların tepesine batarak 180 tane trabzanımı hazırlıyorum. Evet, bütün trabzanların tepesine lastik kısmını, yani tek tek battım. Sıranın sonuna geldim. Şu 179. sık iğnem. Bakın şu kenarda da çektiğimiz zincirin tepesine batıyorum ve 180 tane. Şimdi bir zincir çektim, geri dönüyorum. Hemen dibinden başlamıyorum. Şuradan, yani çektiğimiz zincir 1. Şimdi sık iğne olarak gidiyoruz bu sırayı. Batıyorum ve bir kere de çekiyorum. İsterseniz geri dönüşleri de trabzan olarak yapabilirsiniz ama ben bütün trabzanlar aynı yön olsun istiyorum. O yüzden bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne yapacağız. Hırkamızı bütün olarak örüyoruz. Bu şekilde koltuk altına gelene kadar bir sıra trabzan yapacağız. Bir sırada sık iğne ile geri dönüşlerini yapacağız. Yaparken elinizi çok fazla sıkmadan yapın arkadaşlar. Hırkamız biraz yumuşak olsun. Eğer eliniz çok sıkıysa daha büyük numara tığ kullanabilirsiniz. Benim ipim aşağı yukarı
bebe ipine yakın bir ip, 4 numarayla örüyorum. İpiniz daha kalınsa mutlaka kalın tığ kullanın. Yani çok böyle sımsıkı örmeyin örgünüzü. Bakın bu şekilde sık iğne ile devam ediyoruz. Evet, sık iğne ile sıranın sonuna geldim. Şuradaki çubuğuma da yapıyorum. 1 2 3 zincir. Trabzanla dönüşlerde 3 zincir, sık iğne ile döndüğümüz sıralarda bir zincirle dönüş yapacağız. Zincirimi çektim. Artık trabzan sırasındayız. Ve bir sıra trabzan olarak gidiyorum. Bir sırada sık iğne. Bütün bir sırayı trabzan olarak devam ediyoruz. Sıranın sonunda bir zincirle geri dönüp sık iğne olarak sıra başına kadar geliyoruz. Bu şekilde koltuk altı mesafesi olana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Hırkamı kol altına kadar geldim. Bakın şu şekilde. Ee, Şöyle anlatayım arkadaşlar. Artık bölmesine geldik. 180 trabzan başlamıştık. Bu da 1 metre yapıyor. Yani ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz bu trabzan sayısını. Kol altına kadar 62 santim ördüm. Daha kısa ceket gibi yapmak isteyenler 40 santim örüp ayrımını yapabilir. Şimdi önlerimiz 46, arkamız 84, diğer önümüzde 46 trabzan. 2 trabzan, ikişer trabzanda kol altına bırakacağız. Şimdi sadece 46 trabzanı öreceğiz. Yani bir önümüzü bitireceğiz. Şunu da söyleyeyim, hafiften bir V'si olacak. 14 ilmeğimiz azalarak omuzlarda 32 ilmeğimiz kalacak. Bu taraf sık iğne ile geldiğimiz taraf, tersimiz, trabzan gittiğimiz yerimizde ön yüzümüz. Ben şimdi 40 tane trabzanı ördüm. Şuraya işaretimi koydum hatta. 46 trabzan yapıp geri döneceğim. 41, 42, 43, 44, 45 ve şurada işaret koyduğum yer 46. Ön kısmımız bu. Şimdi tam buradan geri dönüyorum. Burası kol yerimiz. Bir zincir çektim. Yine arka taraftan hep sık iğne olarak gidiyoruz. Yine sıra başına kadar sık iğne olarak devam ediyoruz. Üç zincirle geri döndüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzdeki azaltmalarımızı hemen kenardan yapmayacağız. 1 2 3 tane trabzan ördüm. 4 ile 5'i birlikte alacağız.
Yani birini çektim, tığımda bekletiyorum. Beşinci ilmeğime girdim. Onu da bir kere çektim. Şu anda 3 tane ilmek var. Hepsini bir alıp şu 2 ilmeği bir ilmeğe indirdik. Her ön yüze geldiğimizde 3 tane trabzandan sonra böyle 2 2 toplayarak 32 tane trabzan kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi kolu ayırdığımız yere kadar geliyoruz. Bu kısım zaten dümdüz gidecek. Tekrar arkasını sık iğnesini yapıp ön yüzde bir kere daha göstereyim toplamayı. Yine tersinden geliyorum. 46 sık iğne trabzanımız vardı. Bir tane azaltma yaptık. 45 tane sık iğne olarak ördük. Yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Bu birinci trabzanımız. 2 3 3 tane yaptıktan sonra yanındaki dördüncüyü alıyorum, bir kere tığımda bekletiyorum. Tekrar beşinci deliğime battım. Alıyorum ve 3 ilmeği birlikte. Burada bir trabzan daha azalttık. Ya her sıra birer tane birer tane böyle azaltarak şu anda 44 tane trabzanımız kaldı. Omuz kısmında 32 trabzan kalana kadar bu kısımda böyle 2 2 toplayarak gideceğiz. Şu kenarda çok hafiften bir V kısım olacak. Kol yanı da dümdüz olarak çıkacak bu arkadaşlar. Bu tarafta hiçbir şey yok. Düz olarak gidecek. Bu şekilde 32 ilmeğimiz kalana kadar devam edelim. 46 ilmeğimiz vardı arkadaşlar. 46 ilmekten geri döndük. 45, 44, 43, 42 diye kese kese hep şurada ikişer ön tarafta 2 ilmek ala ala en son 32 ilmeğim kaldı. Sık iğnesini gittim tersinden ve kol boyunun da ölçüsünü vereyim. 22 santim oldu. Kol genişliğimiz yeter. Eğer ipiniz daha ince olabilir, yani 22 santimde kesmeleriniz bittiyse bir iki sırada hiç kesmeden devam edebilirsiniz. Yani şu kol genişliğiniz, kol boyunuz daha doğrusu 22 santim olsun. Şimdi sık iğnemi de gittim. Burada ipimi kesiyorum. Ön tarafı da arkadaşlar çok hafiften ve daha V isteyenler üçer üçer toplayabilir ama ilmeğiniz omuzda çok az kalabilir. Şimdi dileyen arkadaşlar şu kol altında bir iki tane ilmek bırakıp arkayı 84 ilmek olarak örebilir. Ama ben bir önü bitirdim. Şimdi direkt hemen diğer önü de yapmak istiyorum. Buradan 46 tane trabzan yapacak şekilde ayarladım. Yani şu tam 46. trabzanım. Oraya ipimi bağlıyorum. Üst zincirle yukarı çıktım. Aynı zamanda şu ipi de saklayarak gideceğim. Diğer ön parçada da 46 tane
trabzan yaptım. Buradan geri dönüş yapacağım. Diğer parçada da ikinci sırada kesmeye başlamıştık. Bunda da aynı şekilde olacak. Şimdi ters tarafından sık iğne ile gidiyorum. Ön yüze geldiğim zaman da kol tarafından 41 tane öreceğim. Yaka tarafında 5 ilmeğim kaldığı zaman kesme yapacağım. Şimdi tersini gidelim sık iğne ile. Tekrar ön yüzde trabzanla geliyorum. Burası sol parçamız arkadaşlar. Burası sol önümüz yani. Yine ön yüzdeyim. Trabzanlarım 41 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapılacak trabzanım var. 3 tane yine kenarda sabit gidecek. Buradaki 2 taneyi kesmesini yapacağız. Yine bir kere aldım. Tığımda bekletiyorum. Yanındakini aldım. Bir kere tığımda 3 tane ilmek var. Hepsini birden topladım. Yani şu 2 ilmeğimiz bir ilmeğe inmiş oldu. Şimdi diğer öndeki gibi 1, 2, 3 tane trabzanımız sabit şekilde gidecek. Yani her ön yüze geldiğimizde burada 5 tane trabzan yapacak yer kaldığı zaman 3 taneden önceki 2 taneyi kesme yapacağız. Burada da aynı bir sıra gittik. Şimdi 14 sırada ön yüzde trabzanda yani kesmeleri yaparak toplamda 15 tane trabzan sırası yaparak bu kolu da 32 tane trabzana indirip bitireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bir dahaki sıra ön yüze gelince bu sefer 40 tane zincir trabzan yapmamız gerekiyor. Yanındaki 2 taneyi keseceğiz. 1, 2, 3 tane trabzanımız yine kalacak. Sol parçayı da bu şekilde bitireceğiz. Daha sonra arkanın yapımına geçeceğiz. Hırkamızın ön parçaları bitti. Dediğim gibi çok hafiften şöyle bir V'si var. Ben çok açık yapmayacağım yakayı. Kol boyumuz da bu şekilde. Yani kesmeye başlamadan önce bir sıra yaptık. 14 sırada kesme yaptık. Toplamda 15 sıra örüp bitirdim. Şimdi arka parçayı yapacağız. Yine ipimi şu önün ayrım yeriydi arkadaşlar. Şunu bir çıkarayım. Şu ön parçanın döndüğümüz yer. Arada bir iki tane, sadece bir iki tane bırakıp üçüncüye ipimi bağlıyorum. Yani kol altında sadece 2 ilmek. Yani 2 tane trabzan boşluğu bırakıyorum. Ve arkanın trabzanını yapmaya başlıyorum. Bu şekilde sağda solda dümdüz çıkacak arkadaşlar kol kenarı. Arkada kesmemiz yok. Yakayı keserken de sık iğnesini son sıra yani 15. sıranın sık iğnesini yapıp bitireceğiz. Dümdüz olarak bitecek. Arka kısmında 84 tane trabzan vardı. Onları tamamlıyorum.
Şimdi diğer önde şurası başlama yerimiz. Burada da bir iki tane. Yani şu iki tane trabzanın tepesini bırakıp geri döneceğiz arkadaşlar. Bakın bir iki tane boşluk bıraktım. Bir zincir çektim. Ve geri dönüyorum. Arka tarafın sık iğnesini yapıyorum. Tekrar ön yüzde yine 84 olarak 15 sıra bu şekilde devam ediyorum. Evet, şu kol boşluğumuz 2 ilmek. Arka kısmında arkadaşlar 15 trabzan sırası olarak tamamladım. Ve geri gelirken de sık iğnemi yaptım. Bitti. Şimdi bu hırkamızın ters tarafı. Şu da ön kolumuz. Önleri içe bakacak şekilde şöyle tersine katlıyorum. Şu omuzların eklemesini yapacağız. Yani ön yüzümüz içeride trabzan sırası. Şu sık iğneler kısmından ekleme yapacağız. Zaten arkanın sık iğnesini geldim. Şimdi şurada ipim bağlı. Şimdi ön parçanın omuz kısmının ilk kenardaki sık iğnenin içine giriyorum. Bir zincirle kilitledim. Şimdi omuzlarımızda 32 tane trabzan vardı. Arka kısmındaki 32 trabzanı bunu birbirine ekleyeceğiz. Karşılıklı sık iğnelerin içine girerek ipimi çekiyorum ve tığımın içinden geçiriyorum. Yani bir ön parçadan bir arka parçanın sık iğnesinden alarak şu şekilde birbirine ekliyorum. Bir omuzumun eklemesini yaptık arkadaşlar hırkamızın. Ön tarafı şu şekilde. Yani şu arada ekleme var. Arkası da o şekilde. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Ve kestiğimiz ipi de şöyle omzun iç kısmına doğru yürütüyorum. Şuradaki ipini de yürüteceğim. Arka ensemizde şimdi 32 omuzlar 20 tane de arada vardı. Sayıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane ensede boşluk bıraktıktan sonra diğer omuzumu
kol ve yani öndeki omuz parçasıyla arkadaki omuz parçasını birbirine eşitliyorum. Yine tam şu ucundan önce ipimi bağlıyorum ve aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi bir ön parçadan bir de arka parçadan ilmek alarak birbirine ekliyorum. Omuzları ekledik arkadaşlar. İki omuzu da hırkamızın ön kısmı şöyle. Şimdi ben hiç kollara geçmeden önce hırkamızın önüne de aynı lastikten yapmayı düşünüyorum. İster daha sonra yapın, yani bütün kolları da ördükten sonra, hırka bittikten sonra bütün etrafını önce trabzan olarak gideceğiz. Geri gelirken de iki ters iki düz olarak lastiğini kuracağız. Şimdi tam etek ucunun kenarına yine ipimi bağlıyorum. Üç zincirle yukarı çıktım. Hırkanın tüm kenarından, yani sağ önden başlıyoruz şu anda sol önün ilk ucuna kadar bütün kenarlarından trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar bu trabzanın sayısı yok. Yani hırkamızı şöyle düz tutacağız. Şu kısım gerdirmeyecek şekilde veya balonlanmayacak şekilde düz olacak şekilde bütün ilmeklerden, şu kenardaki ilmeklerden trabzan yaparak diğer önün ucuna kadar gidiyoruz. Son uca kadar sık iğne trabzanımı yaptım arkadaşlar. Ben iki tane şu kenardaki trabzanların içine bir tane de sık iğne sırasına yaptım. Denk geldi, kenarı ne topladı ne gerdi. Ama eğer sizde böyle bir çekme kastırma olursa aralarda birer tane de fazla yapabilirsiniz. Şimdi kenara kadar geldim. Yine etek ucunda yaptığımız gibi iki tane tersten iki tane de önden, yani düz olarak iki ters iki düz olarak kenarına lastiğimizi kuruyoruz. İki tane şöyle tığım arkadan girdim. İki ilmeği de önden yapıyorum. Hırkanın ön kısmına lastik yapmak zorunda değilsiniz. Yani bir sıra oya gibi bir şey gidip bitirebilirsiniz veya bir sıra sık iğne yapıp bitirebilirsiniz.
Bu lastiğin kalınlığı da tamamen size kalmış. Yani 2, 4, 6 sıra gene aşağıda lastiğimiz vardı. İsterseniz bu kısmı da aynı yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde bütün etrafın lastiğini de tamamlıyoruz. Hırkamızın ön lastiğini bitirdim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir de son sıramız var. 7 sıra lastik gittim. Şu da yaka kısmımız. Şöyle etek ucunu da göstereyim. Şimdi hırkamızın beden kısmı bitti. Kollarına geçeceğiz. Bunu isterseniz bakın koluna sadece lastik yapıp yelek olarak da kullanabilirsiniz. Koluna başlarken arkadaşlar zincir çekeceğiz. 40 tane zincir çekiyorum. Kırk tane zincirimi çektim. Şimdi bunu döne döne öreceğiz kolumuzu. Şöyle düzgün tutarak zincirimiz kıvrılmadan ilk yaptığım zincirin içine, daha doğrusu ilk başladım değil, hemen birinci zincire kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı zamanda şuradaki ipimizi de saklayarak gidelim. Bütün zincirlerin içine ikili trabzan yapacağız. Hiç atlamıyorum. Yani burada toplamda 40 tane trabzanımız olmuş olacak. Eğer bunu çocuklar için yapıyorsanız arkadaşlar 30 falan yeterlidir. Yani bileğinin ölçüsüne göre. Daha sonra üstündeki sayıyı istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Burası önemli olan, kendimize de yapsak, çocuğa da yapsak bileğimizin ölçüsünde olacak trabzanlar. Şu şekilde 40 tane trabzanımı hazırladım. İlk başladığım noktaya geldim. Yine ilk trabzanın şöyle arkadan giriyorum, alıyorum ve diğerinin içinden çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bunu birinci ilmeğimiz. Tekrar arkadan bir tane aldım. 2 tane düz ilmeğimi hazırladım. Şimdi 2 tane de burada ters çıkacak şekilde, pardon, bunlar ön ilmek, bunlar da arka ilmekler. 2 tane de arka aldım. Yine hırkanın önünde ve başlarkenki lastiğini yaptığımız gibi burada 2 tane düz, 2 tane de ters olmak üzere kol lastiğini öreceğiz. İki taneyi önden alıyorum. Diğer 2 tane trabzanımı da arkadan. Son 2 taneye geldim. 2 ters olarak alıyorum ve başladığımız noktaya geldik.
Yine ilkine tığımı arkadan soktum. İlmeğin içinden geçirdim ve diğerini de geçiriyorum. Sıramız bitmiş oldu. 3 zincirle yukarı çıkıp lastiğimize devam ediyoruz. Yani önden aldıklarımızı önden, arkadan aldıklarımızı da yine arkadan almak üzere 2 düz 2 ters olarak kol lastiğimizi örüyoruz. Kol lastiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra kol lastiğimi ördüm. Bakın şu şekilde. Yani şöyle kolunuza giydiğiniz zaman ters giyiyorum pardon. Tam şu bileğinizi şöyle sıkı tutacak şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar şeyi de söyleyeyim şurada. Şimdi 40 trabzan başladık kolumuza. İlk sıra 20 tane daha trabzan artırıp 60 tane trabzana çıkacağız. Örneğimiz 60 trabzana oturtacağız. İpimiz ince olduğu için. Eğer ipiniz daha kalınsa bunu 10 tane artırıp 50 de yeterli olabilir. Mesela çocuklar için 30 trabzanla başlayıp 40'a çıkabilirsiniz. Yani örneğimiz 10 ve katları üzerine kuruluyor. 50, 60, 70 ipinizin inceliğine göre kol lastiğinden sonra artırma sayısını yapacaksınız. Biz şimdi 20 ilmek artırıp 60 trabzana çıkacağız. Üç zincirle çıktığımız yer hemen yanına bir çift yapıyorum. Aynı boşluğun içine tekrar girdim. Bir tane tek yapıyorum. Yanındaki boşluğun içine 2 tane. Tekrar aynı yere batıyorum. Şimdi bir tane tek. Yanındaki boşluğa çift. Bir tane tek. Yanındakine aynı boşluğa tekrar yaparak çift yapıyorum. ...60 tane trabzanımı hazırladım. Bir tek bir çift olarak 60 tane ikili trabzanlarımı yaptım. Şimdi bir tane de şu ilk başladığımız zincirin hemen dibine yapıyorum. Bu yukarı çıkış zincirimiz olacak. Yani ekstra bir tane yaptım. İlk yaptığım zincirin tepesine girdim ve şöyle birleştirdim. 1, 2, 3. 3 zincirle yukarı çıktım. Bu bir tane zincirimiz, yani yukarı çıkış zincirimiz örneğe dahil değil. Örneğimiz hep 10 10 10 olarak gidecek. Bu 3 zincir hep yukarı çıkarken arada kaybolacak arkadaşlar. Yani bu yukarı çıkış zincirimiz. Şimdi 5 tane şöyle arkadan girdim. 1, 2, 3, 4, bir tane daha alıyorum. 5. 5 tane önden ilmeğimi aldım. Şimdi 2 tane ters ilmeğimiz olacak. Burada bir yuvamız olacak. 2 ters ilmeğimiz olacak. Her örneklerin arasında bu ikişer ters ilmeklerimiz sabit olarak devam edecek. Şimdi 2 tane ters alıyorum. 1, bir tane daha aldım. 2.
Şimdi hemen yanındaki trabzanın tepesine yuva hazırlayacağız. 1 2, aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle bir yuvamız oldu. Sağındaki ters yaptık. Şimdi sol tarafında da 2 tane ters. 1 2 tane arkadan ilmeğimi aldım. Şimdi tekrar 5 ilmeği önden alacağız. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane önden ilmeğimizi aldık. Tekrar 2 tane ilmeği arkadan, yanındaki trabzanın tepesine yuva hazırlıyoruz. Bir trabzan yaptım. Yine aynı boşluğun içine giriyorum. Bir yuva hazırladım. Tekrar 2 tane ters. Beş tane düz ilmek. Tekrar 2 ters. Yani 2 tane arkadan ilmek alıyorum. Yanındaki trabzanın tepesine yuva hazırlıyorum. Ve sol tarafına da yine arkadan 2 ilmek alarak tamamlıyorum. 5 tane önden, 2 ters, 1 tane yuva, 2 ters. Örneğimiz bu şekilde sıranın sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonumuz biterken 5 tane düzümü yaptım. 2 tane arkadan alıyorum. Şuradaki trabzanın tepesine bir tane yuva hazırlıyorum, 2 zincirli. Tekrar 2 ters yapıp sıram bitiyor. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5 ilmekli önden aldığımız örneğimiz var. 6 tane de yuvamız hazırlanmıştır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sadece ilk sıraya mahsus olmak üzere 5'te yaptık arkadaşlar. Bundan sonra 2 sıra üst üste hiç 5 gelmeyecek. Hep artıracağız. 7, 5, 3, 1 olarak bitecek. Örneğimiz sadece örnek kurarken ilk sıra 5'li yapıyoruz. Bir daha böyle 2 tane üst üste 5 ilmek gelmeyecek. Şimdi tekrar ilk yaptığım zincirin tepesine birleştiriyorum. Burası yukarı çıkış zincirimiz. 3. Örneğe dahil değil. Tekrar 5 tane önden aldığımız bütün ilmekleri önden alıyoruz. 2 3 4 5. 2 tane tersimiz var. 1 2. Şurada hazırladığımız bir yuva var. Bu yuvanın içine 7 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6
7. Tekrar 2 tane ters. Ve 5 tane düz ilmeğimiz var. Onları yine önden alarak 5 tane olarak yapıyoruz. Beş tane düz ilmeğimiz, arada 2 ters. Yuvanın içine 7 tane yaptık. 2 ters, 5 düz. Bütün sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 2 tane tersimizi yapıyoruz. Bu 2 tersler kol bitene kadar sabit olarak gidecek. Yuvanın içine 7 tane. Yedi tane trabzan yaptıktan sonra 2 tane ters. Tekrar 5 tane düz ilmek. İki tane ters. Yani trabzanları arkadan giriyorum. Şu şekilde alıyorum. Giriyorum ve tekrar arkaya doğru çıkıp ters ilmeklerimi bu şekilde yapıyorum. Tekrar 7 tane şu yuvanın içine 7 trabzan yapıyoruz. 2 ters, 5 düz olmak üzere sırayı tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldik. 2 tane ters ilmeğimi yapıyorum. Şu yukarı çıktığımız 3 zincirin tepesine birleştirip sıramı tamamlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincir hep yukarı çıkış zincirimiz. Hiç örneğe dahil değil arkadaşlar. Şimdi 5 tane trabzanımız var. Önden aldığımız trabzan. Bunlar 3'e inecek. 7 trabzanı tekrar 7 olarak yapacağız bu sıra. Tığıma doladım. 1 ve ikinci ilmeği birlikte alıyorum. 2 taneyi 1'e indirdim. 1 2 sondaki 1 ve ikinci ilmeği de beraber alıp 5 ilmeği 3'e indirdik. 2 tane tersimi yapıyorum. Yuvanın içine yaptığımız 7 tane trabzanı önden alarak 7 olarak yapıyorum. Bu 7 trabzanımız 4 sıra olana kadar hep 7 olarak gidecek. Yedi trabzanı önden aldım. Şimdi 2 tane ters. Buradaki 5 tane trabzanı 3'e indireceğiz. İlk 2 ilmeği beraber alıyorum. Bir tane arada. Sondaki 2 ilmeği de yine birlikte alarak
3'e indirmiş olduk. İki tane arkadan aldım. 7 tane önden ilmeğim var. Tekrar 2 tane ters. Gördüğümüz bütün 5 ilmekleri 3'e indiriyoruz. 1 arada yaptım. 2 son 2 taneyi de birlikte alıyorum. 3 bu sırayı böyle tamamlıyoruz arkadaşlar. Yedi tane önden ilmeğimi aldım. Sıranın sonuna geldim. 1 2 tane ters ilmeğimi yaptım. Yine yukarı çıktığımız şurada bir 3 zincirlik yer var. Onun tepesine batıyorum. Tekrar 1 2 3. Dediğim gibi bu hiç örneğe dahil değil. Şimdi 3 tane 5'te 3'e indirdik trabzanımızı. Bu sırada da teke indireceğiz. Tığıma doluyorum. İlk trabzanın içinden girdim. Bir kere alıyorum. Tekrar doladım. İkinci ilmeğe girdim. Bir kere aldım. Tığımda bekletiyorum. Tekrar doladım. Üçüncü ilmeğe girdim. Bir kere aldım. Şu anda tığımda 4 tane ilmeğim var. Bunun hepsini birlikte çekiyorum. Yani 3 ilmeği tek ilmeğe indirmiş olduk. Şimdi 2 tane ters ilmek yapıyorum. Yedi tane trabzan yapacağız. 1 2 bu da 3. sıramız. 1 2 buradaki 7 tane trabzan 4 sıra olana kadar 7 olarak gidecek. İki tane ters yapıyorum. Üç tane trabzanımızı teke indireceğiz. İlkine girdim. Bir kere aldım. Tığımda bekletiyorum. Tekrar doluyorum. İkinci ilmeğe girdim. Bir kere aldım. Tığımda bekletiyorum. Doluyorum. Üçüncü ilmeğe girdim. Bir kere aldım. 4 tane ilmeğimiz var. Bunun hepsini birlikte topluyorum. Şu anda tek ilmeğe inmiş oldu. Tekrar 2 ters. Ve 7 tane de trabzan. Sıranın sonunda yine 2 tersimizi yapıyoruz. Üç zincirin tepesine birleştiriyoruz. 1 2 3 zincirle yukarı çıktım. Buradaki bitirdiğimiz tek ilmeğe indiğimiz yere yuva hazırlayacağız. 1 2 3 sırayı da bunu 4'e tamamlayacağız. Bütün bitirdiklerimiz, bakın şunları tek ilmeğe inmiştik. Bunların tepelerine yuva hazırlayıp 7 tane trabzan yapacağız yine. 3 zincirle yukarı çıktım. Hemen şunun tepe noktasına batıyorum.
trabzan yaptım. 2 zincir, aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir yuva hazırladım. Arada 2 tane tersimiz var. Bir, iki, üç. Bu da 4. sıramız. Tekrar 7 tane önden alıyoruz. İki tane arkadan. Bu iki tersler örgü boyunca hep iki ters olarak gidecek. Tekrar tam topladığımız noktaya geldik. Burası tek ilmeklik yer. Tepeye battım. 2 zincir. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Burada bir yuva hazırladım. Bu sırada böyle tamamlanacak. Sıranın sonunda 2 tane ters ilmeğimi yaptım. Yine çıkış zincirimin tepe noktasına batıyorum, birleştiriyorum. Bakın hemen dibinde bir yuvamız var. Önce 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Buradaki yuvanın içine 7 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Yuvanın içine 7 tane trabzan yaptım. Aslında örneğimiz artık oturdu arkadaşlar. Burada 7 tane yaptığımız zaman buradaki 7'yi 5'e indireceğiz. 7'nin ikinci sırasında 3'e, buradaki yeni başladığımız 7'nin 3. sırasında teke, 4. sırasında tekrar bu teke indiği için bunun üstüne yuva kuracağız. 7 tane trabzanımı yaptım. 2 tane ters. Buraya 7 yaptığımız için hemen yanındaki 7 taneyi, ilk ikisini birlikte alıyorum. 1 2 3 4 ve sondaki 2 taneyi yine birlikte alarak buradaki modelimizi 5'e indirdim. Bu sırada bu şekilde arkadaşlar, şu yuvaların içine 7 tane, buradaki 7 tane olan trabzanları 5'e indirerek tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldim. Şuradaki 3 tane zincirin tepesine batıyorum. 1 2 3 zincirle yukarı çıktım. Bu hiçbir sayıya dahil değil arkadaşlar. Yukarı çıkma zincirimiz. Tekrar 7 tane yaptığımız, bakın şunun dibine değil, yani şu içine yaptığımız 7 taneyi önden alarak yine 7 olarak yapıyoruz. İki tane ters ilmeğimiz var. Buradaki 5 ilmeğimizi yine 3 ilmeğe indireceğiz. İlk ikisini birlikte alıyorum. 1 ortadakini alıyorum. 2 sondaki 2 taneyi birlikte alıyorum. 3 5 tane trabzanımız 3'e indi. Tekrar 2 ters.
7 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. 2 tane ters ilmeğim var. Burası hep 2 olarak gidiyor. Hiç değişmiyor. Şimdi 5 tane trabzanımızı tekrar göstereyim. 1 ortadan alıyorum ve sondaki 2 taneyi alıyorum. 3 tane trabzana indi. Şöyle bir göstereyim istedim. Bakın şu biterken buradan aralardan yeniden iki ahududunun arasında yeniden model çıkıyor. Yani bu tam bittiği zaman aradakinin yarısına gelmiş olacağız. Bu sırayı böyle tamamlayalım. Beş tane 3'e indirdim. Şimdi sıranın sonunda 2 tane ters ilmeğim var. Ve yine ilk yaptığım zincirin tepesine birleştiriyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Burada 1 2 3. sıra 7'yi yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7. Bir sırası kaldı. Hep 4 sıra sonra azaltmaya başlanıyor. Aradaki 2 tersi yaptım. Buradaki 3 ilmeği tek ilmeğe indireceğiz. Bakın tığıma doladım. İlkin içine girdim. Bir kere aldım, bekletiyorum. İkinciye girdim. Bir kere aldım, bekletiyorum. Üçüncüye girdim. Bir kere aldım. Tığımdaki 4 ilmeği birlikte topluyorum. Yani burası artık tam bir örneğimiz çıktı. Bir ilmeğe inmiş oldu. Şu aradaki 2 tersi de yapayım. Örneğimiz bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bu tek ilmeği indikten sonra yanındaki 7 tane trabzanın 4. sırasında bunun tepesine yuva kuruyoruz. Daha sonra 5 3 1 olarak yeni başlayan modeli bitiriyoruz. Buradaki bitmiş modelin üzerine de yeni model çıkıyor. Ben şurada diğer kolu hazırladım. Bir model bittiği anda diğerinin tam yarısında oluyoruz. Yani bunun 4. 7. sırasında yeni modeli kurmuş oluyoruz. Bu şekilde kol boyunuz olana kadar ben tam örnekleri sayayım şöyle size. 1 2 3 4 5 6 tane tam bitmiş örneğim var. Yanındaki yarım da şu yarımım. 1 2 3 4 5 ve yarımla da diğeri bitti. Burada da 6 tane, yani yarım yarım 6 tane burada da ahududu modelim var. Bu benim kol boyuma yeterli geldi. Ama tabii yine de bir deneyeceğim, tekrar ilave edebilirim. Bunu giyildiği için kolumuza giyerek ölçü yapabiliriz. Bu şekilde kollarımızı da tamamlayalım, dikişine geçelim.
Kolumuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tam örnek. Şu aradaki de 5 tane, bir de yarımları var arkadaşlar, başında ve sonunda. O da 6 tane örnek oldu. Şimdi kolu eklemeden önce yine birleştirmemi yapıyorum. Bir sıra sık iğne gidiyoruz. Bütün trabzanların tepelerine batarak şurada bir tane yuvamız var. Onun içine de bir tane yapıyorum ve devam ediyorum. Bir sıra sık iğneyi tamamladık arkadaşlar. Şimdi şurası tam birleşme noktamız. İçinden geçiriyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Yaptığımız bütün sık iğnelerin içine trabzan yaparak bu sırayı tamamlayacağız. Sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım zincirin tepe noktasına birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve bu da son sıramız. Yani bir sık iğne, bir trabzan ve tekrar bir sıra daha sık iğne gidiyoruz. Ve kolumuzun eklemesine geçeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde yine bütün bir sırayı sık iğne olarak gidelim. Kolumuzun birleşeceği yeri son sık iğne yerimizde yaptık ve bitirmiş olduk. Şimdi bunun bedene eklemesine geçelim. Şu hırkamızın burası ön kısmı, yani dikişimiz arkada. Şöyle tersimi çeviriyorum. Tam sık iğnemizin bittiği noktayı şu kol altındaki yere denk getiriyorum. Bakın, kolumuzu buraya yerleştirdik. Hatta şurası omuz kısmımız kaymasın diye şöyle bir iğneyle orayı işaretliyorum. Şimdi bedenimizdeki kol altındaki bir yere giriyorum ve şu ipimi oraya bir sabitleyeceğim. Ve karşılıklı olarak birbirine ekliyoruz.
tığla yapmak istemeyen arkadaşlar yani iğneyle de dikebilir. Ben yine tığla dikmeyi tercih ediyorum. Bir bedenden bir de kolun son sırasındaki sık iğneden alarak bu şekilde birleştirmemizi tamamlayacağız. Tam yarıya kadar geldik arkadaşlar. Göstereceğim şimdi eklediğimiz yeri. Şuraya bir zincir çekeyim, bekleteyim. Kolu bedene birleştirmiş olduk. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde devam edelim. Hırkamız bitmiş olacak. Ben bir de cep yapmayı düşünüyorum. Buraya ekleyelim. Cep yapımına geçelim. Her iki kolun dikişini de yaptım. Bitti. Hırkamız bu şekilde. Şöyle diğer kolu da göstereyim. Şimdi şu kısma şöyle bir kare cep yapmak istiyorum. Yani buradaki ebatı kendiniz ya isterseniz küçük bir cep yapın. İsterseniz büyükçe bir cep. Ben şu öne tam gelecek şekilde şöyle 43-44 zincir çektim. Şöyle bir altta bir zincir yapacağım. Üstüne de 41 tane trabzan yaptım. Şu anda 41 tane trabzan var. Yine aynı şekilde yapacağım. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne olarak. Fakat benim elimde şöyle pullar var. Bunu koymak zorunda değilsiniz. Yani şu pullardan var. Ben cebini yaparken üstüne de pul koymayı düşünüyorum ama tabii elinizde yoksa direkt dediğim gibi bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne olarak devam edebilirsiniz. Şimdi trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bu birincisi. İkinci sık iğneyi yaptım. Üçüncüye batıyorum. Bir tane de pul alıyorum. Taktım. Ön yüzümüz bu taraf olduğu için yani pulu öne gelecek şekilde koydum. İçinden geçiriyorum. Bağlıyorum. Şimdi arada 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Altıncıya giriyorum. Yine bir tane pul aldım. Önce içinden geçiriyorum ve kilitliyorum. Yine arada 5 tane sık iğnemiz var.
Altıncıya giriyorum. Pulun içinden geçirdim. Şöyle kilitledim. Bütün sırayı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne, 6.'ya pulumuzu takıyoruz. Yani bu pul elinizde yoksa dediğim gibi yani bu sırayı direkt sık iğne olarak gidip tekrar trabzan yapabilirsiniz. Pullarımızı kilitlerken çok sıkı bir şekilde değil, elinizi biraz rahat tutarak yani pullarımızın havaya kalkmaması lazım. Ve sonunda da bir, iki tane sık iğne yapıp sıramı bitiriyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkacağım. Yine trabzan sırasındayız. Bütün sık iğnelerin içine batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Sayımız 41 tane. Buraya 41 tane trabzanımı hazırlayacağım. Şimdi trabzan sıramızı bitirdik. Tekrar pul koyacağım ben. Şimdi de şu aralara denk gelecek şekilde ayarlayacağız. Bakın burası ön yüzü. Bir tane zincir çektim, döndüm. Bu sırada da baştaki 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne yaptım. Yani çektiğimiz zincir 1, daha sonra 4 tane daha yaptım. 5. Yine altıncıya pulumu koydum. Şöyle içinden geçiriyorum ve kilitliyorum. Kilitlerken oldukça gevşek kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne yapıp altıncıya pul yerleştiriyorum. Pardon, önce sık iğnenin içine giriyorum. Bu şekilde cebimiz olana kadar önce ilk sırada 2 tane sık iğne, üçüncüye koyuyoruz. Bir sonraki sık iğne sırasında 5 tane sık iğne altıncıya koyuyoruz. Tekrar 2 tane de bir, 5 tane de bir olmak üzere bu şekilde devam ediyoruz.
Ben 13 sıra pul yaptım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Yeterli bu. Yani istiyorsanız dediğim gibi daha küçük bir cep de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi pulumu ekledikten sonra geri gelirken yine sık iğne ile geldim. Trabzanla değil, sık iğne ile geldim. Cep ağzına şöyle yengeç bacağı yapmak istiyorum. Daha derli toplu dursun diye. Yani tersten sık iğne aslında birçoğumuzun bildiği. Bir arkadaki sık iğnenin içine giriyorum. Birleştiriyorum. Yani geriye doğru sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde başa kadar cebin ağzını yapalım. Bu şekilde cebimiz de hazır olmuş oldu. Şimdi bunu hırkamızın şu ön kısmında, ama bunu giydikten sonra hani aynada ayarlarsanız daha iyi olur. Şöyle ayarladıktan sonra koyuyorum. Bu tam bir ön kadar oldu. Şöyle şu şekilde ayarlayıp daha sonra iğneyle bütün etrafından dikeceğim. Evet, güzel hafif bir hırka oldu. Tığ işi olmasına rağmen oldukça hafif ve çok şık bir hırkamız oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.